Bu videoyu oruç tutan tutmayan, saygı duyan duymayan herkes izleyebilir. Kimileri için bir farkındalık oluşturacak, kimilerinin orucu daha iyi anlamasına sebep olacak. Çünkü oruç bir tılsım gibi. İşte Hakikatle Baş Başa'nın bu bölümü oruç ve oruç tılsımı hakkında konuşacağız. Artık göze, kulağa, dile hatta aklımıza bile oruç tutturmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birbirimize anlatmamıza hiç ihtiyaç yok. Ancak orucun ne olduğunu çözmek için tılsımın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Tılsım, herkesin gördüğü, bildiği fakat manasını çözemediği şey demektir. Çünkü oruç bir tılsım gibi. Yani gözümüzün önünde hepimiz görüyoruz ama onu çözmek lazım. Mesela en dar dairede nimet dediğimiz bir şey var. Bir süpermarkette alışveriş yapan kişi bazen kasaya gitmeyi unutur ve derler ki işte beyefendi, hanımefendi kasa bu tarafta. Oruç da bunu yapar. Der ki beyefendi, hanımefendi içtiğin o suyun bir sahibi var. Şükret. En dar dairede nimetlere şükretmemiz gerektiğini anlarız oruçla. Daire biraz daha genişlediğinde insan ve hayat dairesine, beden dairesine geldiğinde oruç nefsimizi öyle bir ezer ki birçoğumuz fişi çekip uykuya gitmeyi tercih ediyoruz. Aradığımız tılsımlardan birisi de aslında o uykunun arkasında saklı. Neden uyumak istiyoruz? Çünkü enerjimiz bitiyor ve vücudumuzu kontrol edemiyoruz. Aslında oruç açlığımızı gideremediğimizi ve bedenimizin ihtiyaçlarını karşılayamadığımızı bize anlatır. Bu bedenin bir emanet olduğunu hissederiz eğer bu tılsımı çözebilirsek. Daire biraz daha genişlediğinde etrafımıza bakmaya başlarız ve çevremizdeki insanları görürüz. Ve oruç her insana kendinden daha fakir olanları görme imkanı sağlar. Bu daireleri yavaş yavaş büyütmeye başladığımızda en geniş dairede Allah'ın yaratıcılığını fark etmemize sebep olur oruç. Biz buna rububiyet diyoruz. Yani Allah'ın her an, her yerde hazır olması ve her şeyi yaratması, idare ve terbiye etmesi. İşte oruç en dar daireden en geniş daireye doğru açılmaya başladıkça manevi bir zincirle insanı hayatın her tarafına bağlar. Yani oruç sadece bir açlık değildir. İnsanın muhatap olduğu her şeyi fark etmesi ve anlamasıdır. Bugün bu suyu içebiliyorsam veya bu hayatım devam ediyorsa kainattaki bütün sistemin işlemesi gerekiyor. Yani en büyük yıldızların yaratılması gerektiği gibi vücudundaki zerrelerin de yaratılması gerekiyor. Her şeyin sırrını yakalamaya başladıkça oruç insana öyle bir tesir eder ki ruhun hafifliği sarmaya başlar bizi. İşte bu sebeple Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluştur. Ramazan'ın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini veya bu gecelerin nasıl ihya edilmesi gerektiğini insanlar biraz anlamakta zorlanıyorlar. Halbuki şöyle düşünün, büyük bir elektronik mağazası açılış yapacağı zaman oradan ucuza ürün almak için sabaha kadar sırada kuyruklarda bekleyen insanlar olur. İşte aynen Kadir Gecesi de böyledir, Ramazan'da böyledir. Ramazan ayında bire 100, 1000, 10.000 bazen 30.000 verilir. Ramazan'ın en önemli tılsımlarından birisi de Kadir Gecesi'nin içinde bulunmasıdır. Oruç, sinirlerin ve sınırların belirlendiği, kainatla, dünyayla, komşularımızla, ailemizle ve kendimizle olan ilişkilerimizin belirlendiği, tılsımların birer birer açıldığı, ruhun inşirah edip genişlediği ve feraha kavuştuğu aydır. Oruç bir resmi tören gibidir. Allah emir verdiği andan itibaren herkes yemek yemeyi bırakır ve o emir verdiği andan itibaren herkes tekrar yemek yemeye başlar. Yani Ramazan kainat sahibinin resmi geçit töreni ise oruç insanın üzerine giydiği en güzel üniformadır.